Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz regresyon hakkında. Regresyon terapi nedir, ne değildir? Bugün biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ne zaman regresyona ihtiyaç duyarız? Hayatımızda bir takım kısır döngüler sürekli kendini tekrar ediyorsa. En önemlisi, herkesin hayatında vardır. Yani hep beni mi bulur? Yine mi ben? Bu adamlar beni mi buluyor? Hep o en olmadık işleri ben mi yapıyorum? Bir türlü iş bulamıyorum. Para kazanıyorum ama bu parayı tutamıyorum. Ya da annemle, babamla, eşimle sürekli aynı insanla aynı kısır döngüleri yaşıyorum ya da daha genel olarak erkeklerle, kadınlarla, çocuklarla, işte bana göre otorite olan kişilerle hep aynı problemleri yaşıyorum gibi kısır döngüler varsa hayatınızda bu alanla regresyon terapi çalışır. Regresyon hayatınızın herhangi bir kesitine geri dönüp orada bilinç dışınıza da kodlanmış olan çarpık algıları dönüştürme sanatı bana göre, benim bakış açıma göre. Çünkü çok eğlenceli ve çok keyifli buluyorum yaptığım işi. Regresyonu nasıl yapıyoruz ya da nelere regresyon yapıyoruz? Tıbbi olarak bir türlü çözüm bulunamayan ya da teşhis konulamayan ağrılar, depresyon, fobiler, öfke patlamaları, kişiler arası problemler ya da belli olaylarla aranızdaki problemler gibi birçok alanda regresyonla çalışılabilir. Regresyonun en büyük sorularından bir tanesi, regresyon bir geçmiş hayat terapisi midir? Ben geçmiş hayata inanmıyorsam ne olacak? Bilmiyorum. Geçmiş hayat var mıdır? Gerçekten bilmiyorum. Yani bunun reenkarnasyona inanıyor olmanız, inanmıyor olmanız biraz daha spiritüellerin konusu. Şahsen ben bir terapist olarak benim çalıştığım, benim baktığım kısım beyin ve beynin çalışma prensipleri. Beyin nasıl çalışıyor? Bizim atalarımızdan bize aktarılan soy ağacımızdan, genetik kodumuzda bir morfolojik alan var ve bu bir takım türler arası etkileşimde DNA kodumuzda aktarılıyor. Bizden önce yaşamış insanlardan etkileşim var, DNA kodunuzla aktarılıyor. Kendi soy ağacınızda işte göçler varsa, göçmenlik varsa, savaş varsa ki bu topraklarda yaşayan hemen hemen hepimizin dedelerinde bir şekilde var. Çünkü işte Kurtuluş Savaşı var, göçler var. Bir sürü şey var. Buradan bize ne aktarılıyor? Mesela en önemlisi bence kıtlık bilinci aktarılıyor. Parayla olan ilişkimiz hep böyle bir problemli, hep bir borç yaratma falan şeklinde oluyor. Yani dolayısıyla size DNA kodunuzla aktarılan bir morfolojik alandan aktarılan bilgiler olabilir. Hayatınızda kısır döngüye sebep olan şeyler. Kendi çocukluğunuzda yaşamış olduğunuz şeyler olabilir. Kendi çocuk algınızla kendinizin yaşamadığınız ama bir şekilde etraftan size kodlanan işte öğretmeninizden, ailenizden, çevrenizden gördüğünüz, şahit olduğunuz bir takım olaylardan sizin beyninizin kaydettiği bir takım olaylar olabilir. Bunlar ne oluyor? Beyin yani bilinç dışı bir mantığı olmadığı için, her şeyi kaydettiği için buna benzer olaylar yani onu çağrıştıran olaylar yaşandığında hayatınızda sizin beyniniz sanki o olayları kendi yaşamış gibi algılıyor. Dolayısıyla yapılan seans sırasında en çok sorulan sorudur. Bu benim geçmiş hayatım mı, reenkarnasyon mu bilmiyorum. Kimse de bilemez. Neden? Çünkü bunun benim beynim DNA kodumdan aktarılmış bir bilgi olabilir ama benim beynim sonuç olarak bunu kendi yaşamış gibi kaydetmiş. Benim için en önemli kısmı bu. Çünkü senin algında bunu sanıyor ki senin bilinç dışın bunu sen yaşamışsın, bunu kaydetmiş ve bunu bir kez daha ben yaşarsam ölürüm diye kayıt yapmış. Ve bu senin hayatında bu ölüm manada ölüm olabilir. Yani ölüm kadar sıkıntı veren, ölüm kadar korku yaratan bir şey olabilir senin bilinç altın için. Dolayısıyla sana bunu bir daha yaşatmamak için
İşte fobiler geliştiriyor olabilir. Panik atak krizine benzer krizler yaşatıyor olabilir. Öfke patlamaları yaşatıyor olabilir. O yani olabilir de olabilir. Önemli olan benim için terapiye gelen kişide sen herhangi bir nedenle hayatında dönüp dolaşıp bir aşmazın, bir çıkmazın, dönüp dolaşıp tekrar eden bir şey var mı? Herhangi travmatik bir durum var mı? Gibi durumlarda benim için önemli. Yani bu senin geçmiş hayatın mı? Yoksa senin beynin bunu bir şekilde bir yerlerden kodladı ve kendinin mi sanıyor? Hiçbir önemi yok. Çünkü her ne olursa olsun sana bunu aynı kısır döngüyü yaşattırıyor. Sonuçta senin hayat kaliten bozuluyor. Bunu ne zaman, nerede yaşadığın işin biraz hikaye kısmı. Şimdi gelelim regresyon terapisinin neden regresyon terapistleri yapmak zorunda? Niye terapist kökenli birisi yapmak zorunda? Yine benim bakış açıma göre bir kere bir şekilde terapi geçmişi olan bir insanın size seansa alıyor olması çok önemli. Neden? Çünkü seans sırasında terapistin sorduğu bir takım sorular var. Bu sorular belli tekniklere göre soruluyor. Terapistin herhangi bir ön yargısının, yargısının öyle mi olmuş gibi bir enerjisinin bir kere olmaması gerekiyor. Bunun dışında çalışma sırasında çalışmanın yapılacağı sizin katmanınız, yani biliyorsunuz ki psikolojide birçok ruh arketipi var. Bizim hangi arketipimizin tetiklendiği, yani benim ruhumda, benim psikolojimde bir kurban katmanı mı var, bir bağımlılık mı var, bir asi mi var? Bunun saptanması ve buna uygun terapi çeşidinin yapılması. Çünkü regresyon terapi deyince yüzlerce regresyon terapi tekniği var bizim terapistlerin kullandığı. Tek bir teknikle giriş yapılmıyor. Sizin o bilinç dışınızın hangi katmanına girileceği, ne çözüleceği, hedef noktanın ne olduğu, orada o çözümlemenin yapılış teknikleri, bunların hepsi bir terapi tekniğidir. Dolayısıyla herhangi birisinin hadi bakalım ben seni transa soktum diye yapılabileceği bir şey değil. Bence benim bakış açıma göre bu bir ruhsal bir ameliyat ve ehil bir kişi tarafından yapılmasını ben doğru buluyorum. Ayrıca bu işlerin böyle telefonda yapılması, uzaktan yapılması falan gibi şeyler söz konusu değil. Az sonra size regresyon terapisinin aşamalarını anlatacağım. Ki o zaman anlayacaksınız ki neden uzaktan yapılamıyor. Çünkü bu bir olumlama tekniği değil, bu bir enerjetik bir olay değil. Yani nasıl ki bir psikiyatrist size telefonda açıp da bir ilaç yazamıyorsa, o zaman regresyon terapisinin de uzaktan yapılması hayal bile edilemez. Çünkü kişinin vereceği tepkileri, beden tepkisine, oradaki kaslarına kadar izliyoruz biz. Yani oradaki bütün tepkimeler terapist için bir ipucu. O bambaşka bir şey sorması gerekebilir. Dolayısıyla uzaktan asla yapılamaz. Gelelim regresyonun aşamalarına. Regresyon 4 aşamada yapılan bir seanstır. Birinci aşama transa geçiş ve transta çalışılacak olan önceden belirlenen konunun hikaye kısmı. Siz transa geçtiğinizde terapistiniz size bir takım sorular sorar. Sorular her zaman açık uçlu olmak zorundadır. Yorum içermemek zorundadır. Evet ve hayır diye cevaplanmamak zorundadır ve bir sürü soru teknikleriyle çalışabilir. Sizin o gün çalışacağınız konuya göre kendine ait bir soru tekniği seçebilir terapist. Ancak burada önemli olan ilk aşamada sıfır müdahaleyle, hoş bütün terapi boyunca sıfır müdahale. Biz sadece soru sorucuyuz. Sadece sinemalardaki şey gibi, yer gösteren çocuklar gibi hissediyorum kendimi. Hani bak buraya da ben bir ışık tutayım, orada da bir şey var, orayı da bakmak ister misin diye ışık tutan sorular soruyoruz. Geri kalan her tür farkındalığı, her tür çözümlemeyi aslında danışan kendi yapıyor. Biz sadece ve sadece çalışmanın
herhangi bilinç altında, bilinç dışında başka yönlere kaymaması, orada kaybolunmamasıyla ilgili teknik danışmanlık yapıyoruz aslında seans sırasında. İlk aşamada olayın, yani algıda çarpıklık yaşanan olayın şeyine bakıyoruz. Hikayesine bakıyoruz. Ne olmuş? Nerede olmuş? Ne hissetmişsin? Oradaki ne düşünmüşsün? Altındaki duygu ne? Travma ne? Gibi bir sürü bir hikayeye bakıyoruz. Sanki böyle bir film izler gibi. Bazı insanlar bunu görsel olarak orada görebiliyor. İmajine olabiliyor. Bazı insanlar için bu sadece işitsel bir algı olabiliyor. Bazı insanlar için tamamen duyusal bir algı olabiliyor. Bu sizin bedeninizin işitsel bir beden mi, görsel bir beden mi, nasıl tepki verdiğiyle ilgili bir şey. Birbirinden farklı, birbirinden iyi ya da kötü asla değil. Regresyonun ikinci aşamasına gelindiğinde, ikinci aşamada eğer o anlatılan hikaye içinde herhangi bir beden travması yaşandıysa, yani bir savaş sahnesinin gibi bir hikaye çıktıysa orada ne bileyim bir deprem, bir göç, bir fiziksel bir darp varsa, taciz, tecavüz gibi bir hikayeleştirme varsa beyinde, bilinçaltında, orada bir beden terapisi yapılması lazım. Yani beden her zaman kayıt alır arkadaşlar. Beden sizin her tür bakış açınızı, her tür travmanızı, size göre, bilinç düzeyine göre travma olmayan şeyler bile bilinç dışı için travmatik kayıt olabilir. Her şeyi fiziksel olarak kayıt alır ve bu şimdiki hayatınızda yaşadığınız bir takım ağrılar, sancılar, hastalıklar bile bu bilinçaltınızdaki kodun bedende kayıt alındığı yerle ilgili olabilir. Burada bir beden terapi teknikleri var. Bu tamamen çok ciddi bir eğitim sonucunda beden terapi ile ilgili ve beden çözümlemeleriyle ilgili bir aşama. Bu aşamanın mutlaka seans sırasında herhangi bir şey varsa, beden travması varsa mutlaka bedenden fiziksel olarak o terapinin yapılması ve oradaki enerji demeyeyim ama damganın, mührün, bedenin her neresinde kilitlendiyse bunun çözümlenmesi lazım. Sonrasında 3. aşamaya geçiliyor. 3. aşama bir yüzleşme aşaması. Orada o anlatılan hikaye her ne çıkarsa o hikaye boyunca olan kişilerle bir çeşit karşılıklı konuşmaları, karşılıklı soruları, yine bir çapraz sorgu tekniği gibi bir şey. Bunlarla ilgili işin biraz daha eğlenceli kısmı. Bütün bu kodlar niye oluşmuş? Bu çözümleme sırasında bu çıkıyor. Bütün bu kodlamalar niye yapılmış? Algı nerede çarpılmış? Öfke aslında kime? Karşıdaki insana mı, olaya mı, duruma mı, kendine mi? Gibi burada bir çözümleme yaşanıyor. Ve en sonda da olayın reframing dediğimiz kısmı, oradaki algı çarpıklığı düzeltildikten sonra en başa dönülüp, hikayenin en başına dönülüp aslında en başından beri bu algı ve bu bakış açısında olunsaydı bu olay nasıl kaydedilecekti bilinç dışına diye tekrar bir gözden geçirme yapılıyor. Dolayısıyla bir regresyon seansı 4 aşamalıdır. Mutlaka Dünya Regresyon Terapistleri Derneği'ne örtte resmi kayıtlı olan bir terapist tarafından yapılmalıdır. Sizin hayatınız asla şansa bırakılacak bir basitlikte ve ucuzlukta olmadığını düşünüyorum. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğen butonuna basmaya ve canlı yayınlarımızı ve videolarımızı takip etmeye devam edin. Videoların altına yorumlar ve merak ettiğiniz konuları yazarsanız değişik videoları da sizin istekleriniz doğrultusunda da yapabiliriz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere başka bir videoda. Hoşça kalın.